Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir heyecanla başladığımız trading yani alım satım serüvenimiz ilk önce bu parayı çabuk bulma amaçlı scalping olarak başlar. Daha sonra baktık birazcık bu bize hırpalıyor. Daha çok para kaybediyoruz. Hemen yan koltuğa geçeriz. Biraz da day trader'lık yaparız. Olmadı burada da işler kötüye giderse hemen bir diğer yan koltuğa geçer. Burada da swing trader oluruz. Baktık burada da çok para kaybediyoruz. Olmadı hemen diğer yan koltuğa geçer. Artık pozisyon trader yani uzun vadeli yatırımcı olarak kendimizi buluruz. Peki bu 3 çeşit yani day trading, swing trading ve pozisyon trading yani bu 3 tane trade tipi yani 3 tane metottan bizim için hangisi daha uygun? Bizim psikolojimiz bu metotların hangisine daha yatkın? Biz kendimizi ne kadar iyi tanırsak, ne kadar iyi bilirsek bu 3 metottan hangisi bize daha uygun? Onu çıkarıp daha iyi pozisyonlar açıp daha karlı sonuçlar elde edebiliriz. Evet, ilk alım satım metodumuz day trading yani 1 saat ve daha alt time frame'lerde işlem yapan trader çeşidi diyelim biz buna. Yani 15 dakikalık olur, yarım saatlik, 15 dakika hatta 5 dakikalık scalp. Bunların hepsi day trading içine girer. Piyasanın gün içi oynaklığından faydalanacak bir trading metodu. Yani bir trader. Hani görürüz mum çubuklarında mesela günlük mum çubukları kullanıyorsak o mum çubuğu, o günlük mum çubuğunun içinde oynayan yatırımcı, işlemci diyelim biz. Peki bu day trading, gün içi işlem yapmak, gün içi oynaklıktan faydalanabilecek bir trader mıyız biz? Bir buna bakalım. Bunun için psikolojimiz uygun mu? Şimdi oturun ve düşünün şöyle. Bir trader'ın başına gelebilecek en büyük sorun ne olabilir? Bir trader'ın başına gelebilecek en büyük sorun üst üste stop olma. Ki stop kullanıyorsa o trader, ben şöyle söyleyeyim size, stop kullanmayan bir işlemci varsa zaten trader değildir. Kumarbazdır, kumar oynuyordur. Şöyle düşünelim. Bir trader'ın başına gelebilecek en büyük sorun üst üste stop olma serisi yakalamak. Yani şöyle düşünebiliriz. Girdiği işlemden hedefi belli ama stop yeri de belli. Yani işlemler kendi istediği gibi gitmediği zaman stop olacağı yer belli. Ne kadar çok üst üste stop olursa bu trader'ın başına gelebilecek en büyük sorunlardan biri olur. Çünkü neden? Diyelim ki gün içi işlem yapıyorsunuz, scalping yapıyorsunuz veya scalping de demeyelim biz buna. Gün içi işlem yapıyorsunuz ve day trading yapıyorsunuz. Bu metodu kullanıyorsunuz ve günde sadece ve sadece 2 işlem açıyorsunuz. Yani her gün 2 işlem açıp kapatıyorsunuz ve o günü bitirmiş oluyorsunuz ki ben day trading de yapsanız günde 2 işlemden taş çatlası arkadaşlar 3 işlemden fazla işlem yapmanızı önermem. Çünkü orada da artık kumarbaz psikoloji devreye girer. Sizi daha çok alıma, daha çok satıma sevk edebilir. Bu da sizin sermayenizi oldukça hızlı erimeye neden olabilir. Gün içinde 20 tane 30 tane pozisyona girip çıkmak size 5 kuruş para kazandırmaz arkadaşlar. Benim tecrübemdir bu. Çünkü zamanında çok scalp yaptığım için yani day trading yaptığım için size öneririm gün içinde en az yani en fazla 2 veya 3 işlemden fazla açmayın. Diyelim ki böyle bir seri geldi yani kayıp serisi. Günde de 2 işlem yapıyoruz day trading. Üst üste kaç defa stop olabiliriz? Yani ben kendi tecrübemden yine söyleyeyim. Uzun yıllar önce 11 defa stop olmuştum üst üste. Hadi diyelim ki ortalama öyle bir seri geldi 10 defa stop olduk. Day trading yapıyoruz ve kaç paramız var? Diyelim ki 500 bin liralık bir sermayemiz var. Çünkü sadece bu işi yapıyoruz. Bakın 500 bin liralık sermayemizde sadece biz trader'ız. %2 ile işleme giriyoruz ve her gün 2 işlem. 10 defa stop olsak 5 gün içerisinde bizim sermayemizde %20'lik bir erime tekabül edecek, erime yaşanacak. Bu da bizi ne kadar çok hırpalar bir şunu düşünmek lazım. Yani 5 gün içinde 500 bin liralık sermayenizin 100 bin lirasını tüketmiş olacaksınız. Tabii bu tükettiğin sermayeyi daha sonra yine öyle bir seri gelir ki sen de kazanma serisine girersin. 5 defa, 6 defa, 7 defa kazandığında bu zararlarını telafi etmiş olabilirsin. Ama bunu kaldıracak psikoloji sende mevcut mu? Yani 5 gün içerisinde %20'lik bir kaybı senin vücudun, senin psikolojin kaldırabilir mi? Çünkü böyle bir seri geldiği zaman işte 2, 3, 4 de olur, 5'lik de olur böyle bir seri geldiği zaman senin psikolojin kim bilir nasıl olacak? İnanılmaz bir stresli, agresif, karşı tarafı yani hiç arkadaşların olsun, çevren olsun kendine kapanan birisi olabilirsin. Çok stresli geçireceğin işte bu zaman içinde o ekran başından hiç kalkmadan devamlı her gün sabahtan akşama kadar o ekran başında o stresten, o psikolojiden inanın ben size söyleyeyim bakın saç kalmaz yani kafanızda. Hayattan kopmuş bir insan olarak geçireceksin kendini. Bir de bunun işten maliyet kısmı var ki çoğu trader bunu
es geçer ama çok önemli bir şey. Çünkü aracı kurumunuz, siz her işleme girdiğinizde zaten daha siz pozisyonunuzu açmadan biliyorsunuz ki zaten aracı kurum kendi komisyonunu alır. Ve böylelikle gün içinde ne kadar çok işlem yaparsanız o ay sonunda veya o yıl sonunda inanılmaz işlem maliyetleri olarak sizin karşınıza çıkar. Bunu da bir düşünmeniz gerekiyor. Peki bu day trading'in artıları var mı? Tabii ki inanılmaz artıları var. Siz eğer ki bunlarla baş edebilirseniz, örneğin çoğu ayı, yani ay, Ocak, Şubat gibi ayı çok karla kapatma olasılığınız var. Çünkü neden? Çünkü o ay içerisinde çok fazla işlem açtığınız için, işte günde 2 veya 3'ten ay sonunda işte 100'e yakın işlem açmış oluyorsunuz. Kar etme olasılığınız çok fazla. Tabii iyi bir risk yönetimi uyguluyorsanız siz ay sonunda büyük ihtimalle kaybınızdan fazla kazanmış olacaksınız. Ama dediğim gibi bu psikolojiyi, bu olumsuzlukları, bu negatif gelen baskıyı üzerinizden nasıl atacaksınız? O işte bu işin en zor kısmı. Siz de bu psikolojiyi üstünüzden atabilirseniz büyük ihtimalle zaten day trader olabilirsiniz. Eğer ki bu psikolojiyi, bu baskıyı üzerinizden atamazsınız, bence bu size göre değil. Hemen bir sonraki koltuğa oturup swing trader olmayı deneyebilirsiniz. Evet, ikincisi swing trader. Yani swing trade metodu da diyebiliriz biz bunlara. Bunlar zaten metotlar. Siz hangi metoda uygunsanız o ismi alıyorsunuz. Swing trader saatlik ve günlük mum çubuklarını kullanır. Yani bu time frame'ler arasında işlem yapar. Biliyorsunuz piyasalar sürüler halinde güdülürler arkadaşlar. Yani birileri alıyorsa alım gelir ve trend başlar. Birileri satıyorsa satım gelir ve trend döner ve aşağı yönlü trend başlar. Yani İnsanların psikolojileriyle güdülürler piyasalar. Çünkü birisi alıyorsa siz de alacaksınız, birileri satıyorsa siz de satacaksınız. Swing trader'ın işi de işte burada bu çıkış, yükseliş dalgalarında dalgalara oynamak veya işte düşüş dalgalarında, korkularda düşüşlere oynamak. Tabii piyasa her zaman trendler halinde de ilerlemeyecektir. Arada konsolide bölgeleri olacaktır. Çünkü bir yükseliş trendinin sonunda malın dağıtım aşaması, yani arz aşaması başlar. Bir düşüş trendinin sonunda da malın toplanma aşaması, bir talep aşaması başlar. Bunları da konsolide bölgeleri diyoruz. Swing trader bu sıkışmış alanda da dalgalar halinde fiyat ilerlediği için buralarda işlem yapabilir veya işte trendlerde, yukarı trend veya aşağı trendde kendini o dalgalara binip kar etmeyi uman bir trade çeşidi. Şimdi peki bu swing trader, yani bu swing trade metodu bize uygun mu? Bir şunu bakalım, bir irdeleyelim. Swing trader'ın tabii ki en büyük artısı day trading'e göre daha az stresli olması. Çünkü time frame'leri daha uzun tuttuğu için pozisyonlarının aralıkları daha uzun oluyor. Bu da ona daha stressiz pozisyonlara girmeye olanak sağlıyor. En azından ekran başında daha az vakit harcıyor. Ve bu da fiyatların kendisini daha az hırpalamasına sağlıyor. Daha az hırpalanıyor, daha az stresli, daha güzel trade'lere girip çıkabilme ihtimali veriyor. Yine şöyle düşündüğümüzde ortalama 10 stoplu bir seri geldiğinde swing trader bunu zamana böldüğü için daha stressiz geçirebilir bu serüveni, yani bu seriyi. Ve hatta belki de bu seriyi yakalamayabilir. Çünkü neden? Stressiz pozisyonlara gireceği için belki de bu 10 stopluk seriyi yakalamayacaktır. Daha az, böyle bir 7 stoplu, 5 stoplu, 4 stoplu geçirebilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi day trading ile swing trading veya pozisyon trading arasındaki farklardan en büyüğü ne kadar az aşağı time frame'lere indiğimizde, yani işte haftalıktan işte günlüğe, günlükten işte saatliğe, saatlikten işte 15 dakika, 5 dakika. Ne kadar aşağı indik mi? Yani bunu fay hattı gibi düşünebiliriz. Ne kadar çok aşağı indiğimizde piyasanın oynaklığı, şiddeti daha fazla olur. Bu da bizim daha çok stop olmamızı sağlar. Şimdi swing trader burada day trading'ten tabii ki daha avantajlı. Çünkü piyasa ne kadar uzun, ne kadar daha üst time frame'lere çıktığımızda daha iyi görürüz ve daha oynaklığı daha da azalır. Bu da işte swing trader'a piyasayı daha iyi analiz etme şansı verir. Çünkü oynaklık biraz daha azalmıştır. Gelelim swing trader'ın eksilerine. Swing trader her dalgayı yakalayacak diye bir kaydı yok. Çünkü o dalga oradan dönecek mi veya dönmeyecek mi? Bu da işte swing trader'ın en büyük problemi. Gerçi bu hepsinde var. İsterseniz scalp yapın, isterseniz day trading yapın. Bu dalgaları yakalamak tabii kolay değil ama swing trader gene burada biraz avantajlı. Çünkü piyasaya daha üst time frame'lerden baktığı için daha rahat görebilme şansı var. Şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Hiçbir piyasa öngörülemez arkadaşlar. Yani diyelim ki
Çünkü biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey fiyatların geçmişine bakarak geleceği tahmin etme işiyle uğraşıyorsunuz. İşiyle uğraşıyoruz yani. Çünkü piyasanın 5 dakika sonra, 5 saniye sonra ne olacağını kimse bilemez. Yani dünyada zaten 5 dakika sonra ne olacağını kim bilebilir ki bizim işimizde bunu tahmin etmek olsun. Eğer size bu swing trading uygun geliyorsa o zaman siz de swing trader olmaya adaysınız demektir. Evet, şimdi üçüncü olarak pozisyon, yani position trading diyelim, yani pozisyon trader diyelim biz buna. Biraz daha uzun vadeli. İşte bu arkadaşımız da ne yapıyor? Günlük ve haftalık, hatta aylık mum çubuklarına kadar bakabiliyor. Artık aylık mum çubukları biraz daha büyük yatırımcı diyebiliriz onlara. Çünkü onlar daha da uzun tutuyorlar. Ama ben ortalama bir pozisyon trader günlük ve haftalık mum çubuklarını kullanır diye düşünüyorum. Tabii bir pozisyon trader, yani bu tip traderların yönettiği para day trader yapanlar ve swing traderlardan daha yüksek olur. Çünkü hacimleri de daha fazladır. Çünkü aynı örneği tekrar vereceğim. Şimdi bir pozisyon trader'ın yönettiği parayla işte bir day trading, yani gün içi işlem yapan aynı parayı yönetemez. Çünkü işte aynı örnekten gene düşündüğümüzde 10 kötü işlem açma bir serisi geldiğinde ikisine de birisi 5 günde parasının %20'sini kaybedecek. Öbürü bunu çok uzun vadeye yayacağı için telafi imkanı daha iyi olabilir ve psikolojik olarak parası da bu kadar çabuk gitmemiş olabilir. Şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi yönettiğiniz para ne kadar çok büyükse 20 günde kaybedeceğiniz para sizi ve sizi güvenen yatırımcılar da, tabii ileride trader olduğunuzda belki de yatırımcılara gelecek yanınıza ve onların paralarını da yönetebilme şansınız var. Şimdi o adamlar bakacak, sen 20 günde paranın %20'sini kaybetmişsin diyecek. Sen nasıl bir şeysin der ve seni alıp camdan aşağı atabilir. Onun için pozisyon trader biraz daha uzun vadeli, yani işte day trading'e göre, işte swing trading'e göre daha uzun vadelidir. Yönettiği para çok daha büyük olur ve öyle devamlı zırt pırtta işleme girmez. Piyasaya daha üst pencereden bakar. Her zaman dediğim bir şey var. Piyasaya bir üst time frame'den bakacağız. Orada kararı verip bir alt time frame'e ineceğiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi alt time frame'lerde oynaklık daha fazla olur, şiddet daha fazla olur. Üstten bakmak daha avantajlıdır. İşte pozisyon trader da bunu en üstten bakan trader. Peki pozisyon trader stresli bir trading hayatım var. Stresli bir hayat mı yaşıyor? Katiyen hayır. Çünkü neden? İşlemlerini çok uzun vadeli açtığı için, yani uzun vadeli dediğimiz işte hani işte dediğim gibi günlük ve haftalık mum çubukları üzerine yapar. İşte yaklaşık olarak işte 3 ay 6 ayda bir pozisyon değiştirebilir. Ama stresi yoktur çünkü rahattır. Uzun vadelidir. Her gün ekran başında oturmasına lüzum yoktur. Her saat ekrana bakmasına da lüzum yoktur. Peki bunun eksileri var mı? Tabii ki. Hepsinin olduğu gibi bunun da eksileri olacak. En önemlisi çok büyük bir sabır gerektirir. Çünkü açacağınız işlemler uzun vadeli olduğu için kapatacağınız zaman 3 ayı, 4 ayı, 5 ayı, 6 ayı bulabilir. Bu da işte pozisyon trader'a sanki para kazanmıyormuş hissi verir ama sonunda ne derler, işte at the end of the day, sonunda gerçekten pozisyon trader'da para kazanan bir trader'dır. Çünkü neden? Pozitif beklentiyle bu oyunu oynamaya devam eder. Bu vadede tabii sıkılma da var. Pozisyon trader genellikle bu trader'ların hayatı biraz sıkıcı geçer. Çünkü ekrana bakmıyor, heyecan duymuyor. Parasını, işte sermayesini birkaç yere böldüğü için ona bu geri dönüşümleri, kar veya zararlı olan geri dönüşümleri işte uzun zamana yayıldığı için biraz sıkıcı bir trade hayatı yaşıyor olabilirler. Ama ben size burada ufak bir tüyo vereyim. Eğer ki siz girdiğiniz işlemlerde heyecan duyuyorsanız, zevk yaşıyorsanız, yani şöyle diyeyim, yani zevk olabilir de heyecan duyuyorsunuz, kalbiniz atıyorsa, hani ne bileyim bungee jumping yapıyormuş gibi hissediyorsanız kendinize, büyük ihtimalle ya yönettiğiniz ya o işleme attığınız sermayeniz fazladır. Ben size şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle de para kaybediyorsunuzdur. Çünkü bu iş heyecanla yapılacak bir iş değil. Severek yapılacak bir iş, ancak heyecanlı bir iş değil. Evet, şimdi bu 3 trader'dan ben kendimden başlamak üzere sizden yorum kısmına siz hangi tür trader'sanız yazmanızı rica edeceğim. Çünkü burada bir topluluk oluşturduk ve ben bu topluluğun bir aile olarak görüyorum. Ve elimden geldiğince herkese bu ailede yardım etmeye çalışıyorum. Eğer bu topluluğumuzun içinde
hangi tür trader daha fazla var? Bunu öğrenebilirsek biz de onlara daha fazla yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum ben. Onun için aşağıdaki yorum kısmına mutlaka sizden geri dönüşümleri bekliyorum. Hangi tür tradersınız ve hangi işlem aralıklarında, hangi time frame'lerde işlem yapıyorsunuz? Bunu öğrenmek gerçekten çok isterim. Evet, şimdi peki sen hangi tür trader dersen ilk önce ben bir yorum olarak, şimdi burada yorum olarak eklemiş olayım hadi yorum kısmına. Şöyle diyebilirim. Ben 17-18 yıl önce sanırım işte bu işe başladığımda, işte alım satım yapmaya, işlemlere başladığımızda ne tür trader olduğumu ben kendim de bilmiyormuşum. Daha sonra öğrendim ki ben çok 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 kötü bir kumarbazmışım. Bu dönemde gerçekten çok şey kaybettim. Yani bunu da belki bir video çekerim. Çok komik anılarım oldu çünkü o zamanlar. Komik değil, hüzüntülü. Yani ağlamaklı olabilir. Yani bayağı bir şeyler atlattık. Ama bu daha çok ben baba tarafımdan olacak. Çünkü babam bayağı şeyler kaybetmişti. Benim sayemde bu işlere böyle girdik. İşte kötü kumarbaz. Genellikle babamın şeylerini kaybettim ama kötü bir dönemde. Ondan sonra ben düşünmeye başladım ki ya ben kaybediyorum da burada kazanan birileri var galiba. Yani acaba kim kazanıyor bu işi diye araştırmalara işte başladıktan sonra işte bu kişiler nasıl kazanıyorlar, ne yapıyorlar da kazanıyorlar. Yavaş yavaş zaten kendinizi de geliştirmiş oluyorsunuz işte bu sayede. Bu araştırmalar, geliştirmelerden sonra işte ben işte day trading yapmaya başladım. İşte gün içi işte işlemler vesaire, işte seans salonları, cart curt falan. İşte ondan sonra işte konunun başında belirttiğim gibi öbür koltuğa geçtik. İşte swing trading yapmaya başladık. Ama ben day trading'te de para kazanıyordum. Hani ilk dönem hariç o kötü kumarbazlık dönemini atlattıktan sonra day trading yapıp da para da kazandım ama çok stresliydi tabii ki o dönem. İşte bu dediğim gibi bu stresi kaldırabilir misiniz onu bilemem. Ondan sonra işte biraz daha rahatlayınca, hani yönetim biraz değişince kendi açımdan, sonra swing trader işte price action, zaten price action hepsinde price action oluyor. Bunu işte day trading de yapsanız, swing de yapsanız, pozisyon da taşısanız, çünkü fiyatlar bir şey söyledi mi siz bir harekette bulunacaksınız. Bunların hepsi price action. İkincisinde de swing trading yaptık. Bayağı uzun yıllar yaptım swing trading. Şimdi de pozisyon trading olarak yapıyorum. Çünkü ekran başında çok az vakit geçiriyorum. Durmuyorum. Yani şöyle diyebilirim, hani işte pozisyon trader ekrana ne kadar bakar? Ben sadece sabah kalktığımda saat 10-11 gibi açarım. İşte Avrupa ile birlikte, Londra'yla. Sadece o sırada bakarım. Ondan sonra kapatırım. Bir daha gün içi hiç açmam. Eğer ki çok problemli bir şey olmadıysa dünyada bir daha açmıyorum. Peki diyeceksiniz, bu kadar az işlem yapıp da para kazanılabiliyor mu? Şimdi pozisyon traderlar, yani bu metodu kullananlar diyelim, tek bir enstrümanı trade etmezler zaten. Yani finansal enstrümanı şöyle diyebiliriz. İşte euro dolar olsun, işte altın, dolar, işte bakır, işte soya fasulyesi, buğday, petrol, yani böyle çeşit kahve, çeşit enstrümanları aynı anda trade edersiniz ama daha uzun vadeli trade edersiniz. Çünkü dediğim gibi ben eğer ki pozisyon traderlık yapıyorsanız, yani onu kendinize, kendi bünyenize, kendi psikolojinize bunu kaldıracaksa zaten tek enstrümanla trade etmezsiniz. Zaten day trading'i de öyle 5 tane, 3 tane, hatta 2 tane enstrümanla da bile yapamazsınız. Çünkü dakikalık işlemlere gireceğiniz için bir tarafta euro dolara bakıp da bir tarafta altında, yani böyle yani kendinizden geçer, onu hiç yapamazsınız. Çok zordur yani. Bunu da artık robotlar yapar işte. Robotlar zaten işte bu işe yarıyor genellikle. Dediğim gibi aşağıda yorum kısmına bekliyorum. Ne tür tradersınız yazın. Birlikte tartışalım, konuşalım. Yani daha iyi, kendimizi daha geliştirecek için bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler yaparız. Ben de en azından bizim toplumumuz hangi tür trader daha fazlaysa toplumumuz içinde onlara yardımcı olacak videoları çoğaltabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun zamandır söylemiyordum. Umarım size yararlı oluyordur. Lütfen videolar. Abi bunu söyleyemiyorum artık, utanıyorum ya. Neyse söyleyeceğim ama dur. Bütün videolarımı beğenmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.